Magarsuz'un ikinci sezonunu konuşacağız ve benim yine çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarımla birlikteyiz bugün de. Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Hazal Türesan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazal'ı da bu sene, bu sezon izliyoruz ve o da orada yine güçlü ve çok ciddi, sert bir kadını canlandırıyor. O da aslında böyle, bu kadınları izlemeyi seviyoruz biz bu arada. Yani dediğin Çok iyi yazılmış doğru, karakter, evet. kadın karakterleri zaten bunlar. O yüzden zaten Hazal da girişiyle başka bir sekans açılıyor. Yani Evet. çok kuvvetli Evet, evet. bence orası. Bu sezon bence ilk sezona göre okuduğum yani izlemediğim bilmiyorum tabii ki ama çok fazla daha olay oluyor. İşler çok daha fazla karmaşıklaşıyor ama çok daha fazla duygusal tarafları var. Evet. Yani Turgut'un hikayesi özellikle benim açımdan biraz daha onların açarlarını gördüğümüz, Beton'un da keza öyle ama bu sezon özellikle bu insanların neden bu hale geldiğine dair birçok şey var ilerleyen bölümlerde. Sebepsiz yere Böyle var. beton olmuyoruz. Tabii ki. Yani her karakter gibi Merve'nin dediği gibi bu sezon bir de hepimizin aslında karakterlerinde neden ilk sezonda böyle bir süreç yaşandı? Neden bu karakterler aslında Halil Kur'an ölümünden sonra böyle bir dönüşüm yaşandığının aslında bir noktada da geçmişe dair de anlatıldığı, bunun konuşulduğu, kendi aralarında bunun kavgasını yapıldığı, duygusal anların yaşandığı bir sezon olması açısından da önemli. Sanki yani böyle Magarsuz serüveninde böyle şey bir yerde, bütün iplerin bağlandığı bir yerde duruyormuş gibi geliyor ikinci sezon. Evet. Öyle. O ipler de çözülecekmiş gibi Evet, geliyor. %100 yani. Tabii siz çekerken yazın çektiniz ve farklı şekilde çekiliyor. Nece sırayla çekilen bir set yapısı yok. O yüzden sizin kafanız şu anda karışıktır bayağı diye düşünüyorum. Ne sonra ne önce Evet. gelişiyor diye. Ama Yani iyi hangi sezon bence. sahne, kaçıncı bölüm Evet. onu pek hatırlamıyorum ben. Ne dersin hani Magarsuz hikayesi senin için nasıl gelişti? Yani ben de Magars'un fanıydım. Magars'a dahil olmak hani bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi bir yandan benim için. Çünkü çok beğeniyordum. Hikaye kuruş biçimini, çatısını, her bir karakterin insan oluşunu. Yani bu hayatta yapmam dediğim ne varsa yaptığım için ve asla böyle davranmam dediğim her şekilde davrandığım için Yunus Ozan'ın ve Mustafa'nın kurduğu evrende de karakterlerin yani dediği gibi zaaflarını görüyorsun ve çok insan karakterlerdi ve bu kadar güzel yazılmış kadın karakter oynamak, kadın karakterler bazen çok zaaflı yazılıyor. Evet. Hani ama zaaftan kastım insani zaaflardan bahsetmiyorum. Eksik. Sete girdiğimde benim için Nuran'la ilgili sorulacak çok soru vardı. O yöreyi bilmediğim için. Ama karakteri çalıştıktan ve oynamaya başladıktan sonra soracak sorum kalmamıştı o zaman. Çünkü her şey çok açıktı. Ve dediğim gibi hani her zaman da söylüyorum fanlarıydım. Onlarla birlikte oynamak da çok keyifliydi o yüzden benim için. Bizim için. Evet hep biriniz de bunu deyin artık. Aynı şeyi söyletiyorsunuz bana. Hazal'la oynamak Hazal'la oynamak harikaydı. gittikçe zenginleşiyor Magarsuz. Ben 3. sezonun olacağını da düşünüyorum. O Biz de zaman daha istiyoruz, da evet. zenginleşecek. İstiyoruz desene Çağlar. İstiyoruz değil mi 3. sezonu? Hep birlikte 3. sezonu istiyoruz. Bakalım gerçekten yani her yeni bir bölüm, her yeni bir sezon sürprizlerle dolu oluyor. İşte bu kadar itici ve pislik karakter yetmemiş olsak yani şu afişe baktığın zaman Gerçekten öyle. belki bir işte Sezin yani Suzan'ı oynayan Sezin İnanılmaz ya. belki inanılmaz. iyi niyetli Herkes de o- hepsi pislik, iğrenç. çok komik. Yok çok bu arada komik. mesela ama şöyle şimdi işin geyiği tabii de hani böyle o karakter işte itici gelebiliyor şey yapabiliyor ama aslında herkesin işte Tansu'nun, Beton'un, Turgut'un kendi doğruları var. Aslında orada inatlarda, hırs çatışmalarında, kendi çıkarlarında aslında hep ters düşüyorlar. Bu tabii seyirciye de yansıyor. Böyle yapımaz izliyoruz yani. Bütün karakterlerin hani başta ilk fotoğraf olarak kötü olduğu ama bizim böyle ekrana yapıştığımız dizi, yani çok beğendiğimiz dizi kolay değil. Yani sevilmesi kolay değildir aslında ama o kadar iyi yazılıp oynanıyor ki farklı bir şey yapıyorsunuz şu anda. Aysun bence çok komik bu karakterlerin hepsi. Bakın şaka yapmıyorum. Seyirciler de izleyince Gerçekten ilk öyle. sezona göre çok daha komik. Yani çok ciddi bir şey izliyorsunuz ama siniriniz bozuluyor ve Evet. gülmek zorunda kalıyorsunuz.
Mesela Hazal'ın karakteri hiç gülmüyor. Hep çok mutsuz ve bu beni çok güldürüyor. Yani betonu girmiyorum. Çağlar'la Berkay'ın ve benim üçümüzün toplantı sahnelerindeki korkunç diyalog, yani diyaloglar değil. Diyaloglar korkunç çok olan. iyi de. Karakterlerin Karakterler, evet. sinir bozukluğu komik. Yani Evet. söz veriyorum, ikinci sezon daha komik bence. Evet, evet. Sinirsel. Bence de. Ya biz hep konuşuyorduk yani biz bu sezon çok daha fazla güldük yani. Bu bizle de ilgili olabilir. Çünkü bildiğin için ama yani öyle bir Biz yani yeni geldim, yeni dahil oldum. Kahkahalardan yani artık böyle sinirlerimiz bozuluyordu yani Yani ilk yazılan sezona şey. göre bir tık daha artmış. Ozan Artık trajikomik derecesi yükseldiği için belki de gerçekten Sinir o kahkaha. bozukluğu, Evet, evet. sinir Sinir bozukluğu. bozukluğu, Evet. sinir bozukluğu. Genelde oyuncular tiyatro oyunlarını sanki biraz daha fazla sahipleniyorlar. Çünkü onun enerjisi ve onun heyecanı çok daha fazla. Yani daha farklı. Burada da öyle bir sahiplenme gördüm Magarsus'a karşı. Ne dersiniz? Hani benim sadece hissiyatım da olabilir tabii. Yo, doğru. Doğru, biz şu anlamda doğru. Biz öncesinde çok prova yapıyoruz zaten. Biz daha öncesinde de Evet. prova yapıyorduk. Ama oraya gidince de sahneyi hepimizin içine sinene kadar zaten çalışıyoruz. Bir tiyatronun bir parçası gibi zaten bu da. Bu anlamdaki. Full komple değil belki ama o benim işime çok yarıyor, işin açıkçası. Çok yaradı. Bir de Ozan'ın reisi çok karakterlerle bağlantılı bir reisi var. Yani kamera kullanımı çok bize ait. Yani bizim yaptığımız herhangi bir eylemin, herhangi bir aksiyona göre kurgulanmış bir reji var. Bu yüzden de bu bizim mesela çok rahatlatan bir şey. Yani tabii ki yani 1000 tane sinema dili var. Kamerayı oraya koydun, öyle yaptın, böyle yaptın. Ama Ozan'ın bize verdiği örnek veriyorum aksiyonel şeyler yani karpuz yeme var yani. O karpuz yeme yapılan şey böyle yani şöyle bir şey istiyorum dediği zaman bir kere bu reji çok dışarıdan olmuyor. Çok karaktere dair olduğu zaman biz hemen diyoruz ki okey böyle bir şey buradan buraya gidebilirim. Ya da kamera kullanımı sen yap Beko, ben kamerayı ona göre yerleş. Oyuncuyu kolluyor Evet. işte. Öyle olduğu zaman aslında bizim özgürlük alanımız da çok genişledi. Çok kebap yediniz mi? Bu sefer çok balık da yedik. Karataş'ta Evet, doğru. kaldık. Yani Evet. ilk hafta bir hafta 10 gün mü kaldık orada, öyle bir şey? Evet, bir hafta O zaman kaldık. Siz her benden şey önce de yüzünden ama. kaldınız. Değil mi? O zaman festival vardı, Altın Koza vardı. Bir de Teknofest vardı falan. Oteller hep dolu diye Karataş'ta kaldık ama o sıra Teknofest Balık. vardı Ha. o zaman. çok balık yedik falan bu sefer. Dedik. Evet, Adana'da balık yemek de ilginç bir şey. Karataş balığıyla Ya balığı da meşhur kebap ya. gibi Evet, yapıyorlar. evet. O zaman böyle çok baharatlı Balığıyla meşhur yapıyorlar. bir yer Karataş. Evet, doğru. Bazen Adana'da deniz olduğunu unutuyoruz. Evet. Yani Sadece baraj gölü var zannediyoruz ama Adana'da deniz var, doğru. Ya Balık kendi yeniyor. esprime güldüm, şimdi aklıma geldi. Karataş'ta ya bir sahne çekiyorduk. Niye yani dediniz ya Magarsus işte antik kent. Orada bu sezon de yazdı. O antik kentte kazı çalışmaları yapan arkeologlara da bir gönderme yaptı Yunus Ozan. Bir sahnede arkeologları görüyoruz. Ama botta görüyoruz, yani denize açılacakken. Ben de Turgut olarak şimdi hani arkeolog Turgut'un kafasında karadadır ya. Evet. Hani kazar, oradan çömleği bulur yani. Ama Turgut olarak orada dedim yani ben de işte ya hocam nereye gidiyorsun, mitolojik balık mı avlayacaksınız, ne yapacaksınız gibi böyle bir şey ekledim yani, tamam mı? Ama sonra salak salak kendi esprime güldüm yani hani. Sette çok eğleniyoruz. Yani hani Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz.